Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Annemin örgüleri evinden yine sizlere harika bir iki şiş örgü bebek yeleği yapacağız arkadaşlar. Bu bebek yeleğimizi çok seveceğinizi düşünüyorum. Çok şık ve çok güzel bir model. Sizler de benimle birlikte bu bebek yeleğini yapmak isterseniz iplerinizi şişlerinize hazırlayın hanımlar. Buyurun hep birlikte yapalım. Şöyle sevgili hanımlar, Kitty Baby'nin bir ipini kullanacağım. BİM'den almış olduğum bir ip yine. Sizler evde nasıl ipleriniz varsa istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Ören Bayan'ın Kitty Baby bir ipi arkadaşlar. Hemen gramajına bakalım çünkü söylemek istediğim var. 100 gramlık 330 metrelik bir ip arkadaşlar. Bir bebek yeleği bu ipimizle yapabiliriz. Ama arkadaşlar 100 gram olup da metresi 250 metre olan iplerden 0,3 ay ve 0,6 ay için bir ihtimal çıkabilir ama çıkmama olasılığı da var. En az 300 metrelik 330, 340, 350, 60 civarında metresi olan iplerden bir yumaktan bir bebek yeleği yapabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar, hatırlatmak istedim. Bir de sevgili hanımlar ince şişlerle yani 2,5'la 3'le örerseniz 0,3 ay için yapacak olduğumuz şu anki modelimizi 2,5-3 milimle yaparsanız 0,3 ve 6 aya kadar olabilecek bir yelek olur. Ama 3,5-4 milim şişlerle örerseniz bu ayı size anlatacağım bu güzel modeli sevgili hanımlar 1-1,5-2 yaşa kadar olabilecek bir yelek elde edersiniz. Evet hatta 9 aya kadar olabilir. Şöyle sevgili hanımlar önüm için ben ilmeklerimi attım hemen. Şöyle 35 ilmek taktım. Arka içinde 64 ilmeğimiz olacak. Şimdi ben şöyle önün bir cephesini başladım arkadaşlar. Modelimiz ön cephemiz yaparken sağda ve solda ayıracağımız yaka bölümünün ilmekleri ne yönde olmalı onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Hemen şurada hazırlamış olduğum yeleğin bir dilimi var. Modelimizde bu arada görmüş olun hanımlar. Modelimiz gerçekten çok güzel. Size anlatmış olduğum modelin yine videosunu hazırladım sevgili hanımlar bakın. Gerçekten çok şık ve güzel bir model. Bir de esnek açan bir model arkadaşlar. Evet şöyle sevgili hanımlar bakın şimdi yeleğimizin hemen yaka bölümü burada bakın. Yaka bölümü burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi elimdeki örmüş olduğum diğer cephemizin yaka bölümü de burada olması gerekiyor bakın. Hemen şöyle. Burada yapmamız gerekiyor. Biz modelimizi buradan başlıyorsak ya da buradan başlıyorsak ne yapacağız? Yaka bölümü biri sağdayken biri solda olacak arkadaşlar. Bu şekilde ayrımını yapacaksınız. Şimdi şuradaki haroşa örgülerimiz burada yapacağız. Şimdi yeleğimize başlayalım arkadaşlar. Yeleğimiz gerçekten hem kolay hem çok güzel. Bitmişini görün hanımlar. Süper bir yelek ortaya çıkacak. Şimdi sevgili hanımlar hemen şaşırmamak için de şöyle tutuyorum bakın. Biz şu yaka kısmını şuraya koyacağız. İlmeklerimi örerek şimdi kenar bandına kadar gelelim. Şimdi kenarda 35 tane ilmeğim var sevgili hanımlar. Hemen modelin ön yüzündeyiz. Burada 3 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra. Bu arada söylemeyi unuttum. 4 sıra haroşa örgüsü yaptım lastik sırası olaraktan. Sizler de dilediğiniz kadar lastik sırası yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm, 2 ters ördüm, 3 ters ördüm. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ördüm. Bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. Hemen şu ortadaki bakın 2 ilmeğin şu ortasındaki ilmeği aldım. Bakın şöyle hemen birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Aradan aldığım ilmeği sevgili hanımlar bu 2 ilmeği 2 düz ilmeği bu aradan aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi 2 tane ters örüyorum. 1 2 2 tersimi ördüm. Yine modelimizi uygulayacağız. Bakın 2 tane düz ilmeğin arasındaki şöyle bir uzatma var. Bunu alıyorum. Hemen burada 1 2 düz ördüm. Aradan aldığım ilmeği örmüş olduğum 2 düz ilmeği aradan aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Modelin birinci sırası burası arkadaşlar. 2 ters. Yine 2 düz ilmeğin arasındaki bakın şu ilmeği alıyorum. Ve şöyle uzattım. Bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2. Aradan aldığım ilmeğin içinden 2 ördüğüm 2 düz ilmeği geçirdim. Yine 2 ters ara ilmeği desenimizin 2 ters ilmeği
ördük. Yine burada desen, bakın 2 tane düz ilmek var. Ortasındaki ilmeği alıyorum. Buradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2. Aradan aldığım ilmeği de ilmeğin içinden ördüğüm 2 düz ilmeği geçirdim. 2 ters. Bakın. 2 tersimi yapıyorum. Hemen burada 2 düz ilmeğim var, bakın. Hemen şu aradan aldığım ilmeği aldım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Aradan aldığım ilmeğin içinden ördüğüm 2 düz ilmeği geçirdim. Yine 2 ters. Yine bakın aradan aldığım ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin arasındaki ilmeği. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2. Hemen aradan aldığım ilmeğin içinden ördüğüm 2 düz ilmeği geçirdim. Burada 2 tane ters yapıyorum. Şimdi burada benim bakın arkadaşlar 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmek kenar patı. Yani yeleğimizin hemen şuradaki kenar patını oluşturacağız. 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Arkadan da önden de bu 7 ilmek düz olacak arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek 2 3 4 5 6 ve 7. Kenardaki 7 haraşamı ördüm. Burası benim kenar patım arkadaşlar. Bu 7 ilmek önden de arkadan da hep düz olacak. Sıra boyunca ilmeklerimi şöyle arkadaşlar düz olarak örüyorum. Pardon, tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örüyoruz. Şöyle. Pardon arkadaşlar, tüm sırayı düz olarak örüyoruz. Tersimizi ters değil, tüm sırayı sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Bu kenardaki 7 tane patımız düz ilmekti. Kalan tüm ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Modelimiz çok çok kolay sevgili hanımlar. İnanın yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile yapabileceği harika bir model. Anne adayları varsa yeni kendi bebeğine model yapmak isteyen, yelek yapmak isteyen bu modeli kesinlikle yapmalılar diyorum. Çünkü çok kolay bir model. Evet, modelin ikinci sırasında bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bir modeli tamamladık ama arkadaşlar bu modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Bakın ilk başlangıçta kendini göstermiyor, ilerledikçe kendini gösteriyor. Evet, şöyle bir modelimizi kurduk. Şimdi ikinci bir model daha göstereceğim. Evet, şimdi bir model daha kuralım arkadaşlar. Modelimiz anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın şöyle görüyorsunuz. 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmeği ördüm. Bakın şimdi desenimizdeyim. 2 tane düz ilmek var. Yine desenimizin şu arasındaki, bakın arkadaşlar, şu arasındaki ilmeği alıyorum. Arkadaşlar arka ters tarafında düz ilmekleri örerken mümkün olduğunca serbest örelim. Bakın ben unuttum, sıkı ördüm. İlmek alması da sıkı oluyor. Arka sırasında ters düz örgülerimizi örerken mümkün olduğunca serbest örelim. Modeli kurarken sıkıntı yaşamayalım. Bakın atlattığım ilmeği de ördüğüm 2 düz ilmeğin içinden geçirdim. Ara ilmeğim olan 2 tersi örüyorum. Tekrar desenime geldim bakın arkadaşlar. Şu 2 düz ilmeğin arasındaki şu ilmeği alıyorum. Hemen birinci ve ikinci ilmeğimi örüyorum. Evet, arka sırasını düz ilmekleri yaparken serbest örelim arkadaşlar. Bakın sıkı yapmışım ben. Unuttum bir an. Evet, bu şekilde bakın. 2 ilmeği ters örüyorum. Bakın 2 düz ilmeğin arasındaki şu ilmeği alıyorum, uzattım. Birinci düzümü örüyorum. Sonra ikinci düzümü örüyorum.
Şu şekilde 2 ters ilmek yapıyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar 2 ilmeğin arasındaki şu düz ilmeği alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Şöyle atlattığım, aradan aldığım ilmeğin içinden 2 düz ilmeğimi geçiriyorum. 2 ilmek ters. Gördüğünüz gibi. 2 düz ilmeğin arasından bakın 2 tersi yaptıktan sonra hemen şu aradaki ilmeği alıyorum, uzatıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ördüğüm bu 2 düz ilmeği aradan aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bakın bu şekilde. Yine burada bakın 2 düz ilmeğin arasında aldığım ilmeği alıyorum. Örmüyorum onu arkadaşlar. 2 düz ilmek örüyorum. Bu şekilde. Aradan aldığım ilmeğin içinden 2 düz ilmeğimi geçiriyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bakın 2 ilmek tersi ördükten sonra yine kenar patına geldi sıra. 2, 4, 6, 7. 7 ilmek düz örüyoruz. Şimdi burada sevgili hanımlar ilik evi açacağız. İlik evini de hemen nasıl açıyorum onu da göstereyim size. İlik evinde yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3. Bakın 3 ilmek düz ördüm. Şimdi bir kez doluyorum. Buradaki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bir ilik evini açmış olduk. Yine 7 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlik evinde bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Deseni kurarken sıkıntı yaşamamamız için arkadaşlar şuradaki ilmekleri düz örgü yapıyoruz ya. Bunları serbest örelim. Oldukça rahat örelim. Kenar haroşamı 7 tane kenar haroşamı tekrar örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3. Arttırdığım ilmeği de düz örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. Bakın 2, 4, 6, 7 kenar haroşamı yaptım. Bakın ilik evimde oldu. Şimdi buradaki desenlerimizin tamamını düz örgü yapıyoruz. Çok rahat örelim arkadaşlar. Sıkı örmeyelim. Modelin arasından ilmek alırken sıkıntı yaşamayalım. Şöyle rahat örgüler örelim. Sıkı sıkı örersek biraz önce benim zor aldığım gibi siz de zor alırsınız. Böyle rahat örerseniz arkasında modelimizin ilmeklerde de hiçbir sıkıntı yaşanmaz örerken. Çok güzel bir model arkadaşlar. Gerçekten çok hem moda bir model. Şöyle tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Serbest, mümkün olduğunca serbest örüyoruz düz örgülerimizi. Evet sevgili hanımlar. Şöyle ben sizlere bakın ikinci bir model daha anlattım. Tabi model ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Şöyle hemen şurada üçüncü bir modelin ön yüzden görüntüsünü yapalım. Arka yüzden tüm ilmi kenar patları da düz. Arka yüzden tüm modeller düz oluyor. Şimdi burada 2 ilmek 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bakın şimdi hemen desenimi tekrar kuruyorum arkadaşlar burada. Şu ortadaki ilmeği alıyorum, uzattım. Bakın serbest örünce ilmeğimiz ne kadar rahat geldi. 1, 2. Aradan aldığım ilmeğin içinden 2 düz ilmeğimi atlattım. 2 ilmek ters. Yine bakın aradan aldığım ilmek, şu aradan aldığımız ilmeği uzatıyoruz. 2 ilmek düz, 1, 2. Bu 2 düz ilmeğimi de aradan aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Bakın 2 ilmek ters. Yine bakın aradan aldığımız ilmeğimiz var. Şöyle 2 ilmek düz örüyorum. Aradan aldığım ilmeğin içinden 2 düz ilmeğimi atlattım.
2 ilmek ters. Bakın şu aradan aldığım ilmeğin içini uzatıyorum ilmeğimi. 2 ilmek düz. Aradan aldığım ilmeğin içinden 2 ilmeğimi atlattım. 2 ilmek ters. Bakın yine bakın şu 2 düz ilmek var. Aradan aldığım ilmek, şöyle 2 düz ilmek örüyorum. Ve aradan aldığım ilmeğin içinden 2 düz ilmeğimi atlattım. 2 ters. Tekrar yine aradan aldığımız ilmeğimiz var. 2 düz ilmek örüyoruz. Aradan aldığım ilmeğin içinden 2 düz ilmeğimi atlattım. 2 ilmek ters. Evet, burada 2 ters ilmeğimiz var arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 7. 7 tane kenar patımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 kenar patımızı da ördük. Ben sizlere bakın şöyle 3. modelinde 1. sırasını anlatmış oldum arkadaşlar. 3. modelin 1. sırası da. Şimdi modelin arka yüzünde yine buradaki 7 haroşamız, ilmeklerimiz hep düz zaten. Sıra boyunca da tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz hanımlar. Hiçbir işlem yok. Hemen şunu da hatırlatayım hanımlar. Burada bakın 2, 4, 6, 7. 7 tane kenar patı yaptık ya. 12 haroşa arasıyla ya da 10 haroşa arasıyla, yani bir şöyle sayacaksınız. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4. Bak burası 4 tane. Şimdi burada bir ilik evi açtık. 10 haroşa arası ya da 12 haroşa arasıyla ilik evi açacaksınız. Şimdi bu şekilde tüm sıramı ben düz örerek, hiçbir işlem yok arkadaşlar modelin arkasında, ama oldukça rahat öreceğiz. Bu 2. sırayı sıkı örmeyeceğiz. İlmekleri ön yüzden alırken daha rahat alalım diye. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim. Evet, tüm sırayı da düz ördük. Modeli ön yüzüne döndük arkadaşlar bakın. Şöyle bakın, yeleğimizin kenar patını yaptık. Desenlerimizi de kurduk. Bu şekilde sevgili hanımlar, hemen şu ajurlarımızı sayalım. Bakın şu anda bizim 1, 2, 3 tane ajur deliğimiz oldu. Bakın 1, 2, 3 tane. Bu ajur delikleri 24 tane oluncaya kadar modelimizi örelim. Kenar patlarımızı yapalım. 24 tane olduktan sonra bakın 1, 2, 3 tane şu anda. 1, 2, 3. Bu 24 tane olunca sevgili hanımlar koltuk kesimi ve yaka kesimini birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, koltuğa kadar geldim. Yaka ve kol kesimini birlikte yapacağız. Şöyle oldu bakın, desenimiz gerçekten harika bir desen. Şöyle. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben sizlere demiştim ki arkadaşlar, kol kesimine kadar hemen şu ajurları sayalım demiştim. Şuradaki ajur sayısını sayalım demiştim. Şimdi buradaki ajur sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane oldu. 24 tane olduğu zaman iki yakamız da birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Burada da yaka ve kol kesimini yapacağız. Şimdi yaka ve kol kesimini nasıl yapıyoruz? Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Evet, sizler de ördüyseniz arkadaşlar başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar patımız var arkadaşlar. Bakın 7 tane kenar patımız var. Şimdi koltuk altındaki 7 kenar patını ayarlayalım. Bir ilmeğimi ördüm. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 2, 4, 6, 7. 7 tane kenar patımı yaptım. Şimdi burada bu 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bakın şu şekilde. Bu önden 2 ilmeğimi düz ördüğüm ilmeği arkaya geldiğimizde arkadaşlar bu ilmeği ters öreceğiz. 7 tane haroşamız yapacağız. Aradaki ilmekler yine haroşa olacak. Şimdi tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hemen şişimin sonunda 9 ilmek kalana kadar arkadaşlar.
Şöyle örelim. Artık kol altı ve yaka kısmının kesimlerini yapıyoruz. Çok kolay hanımlar, inanın çok kolay. Bir günde bir bebek yeleği, eğer işiniz yoksa bir günde bir bebek yeleği yaparsınız. Şimdi burada 2, 4, 6, 7, 2 ilmek fazla ördük. Evet arkadaşlar, şimdi burada bakın 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz bizim kenar patı. Burada bakın 2 tane ters ilmek var. Bu 2 ters ilmeği şöyle içeriden dışarı doğru ikisini bir ördüm. Şimdi ön ve kol altına birer kesim yapmış olduk bakın. Şimdi kenar patımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, bu şekilde. Şimdi arka yüzde hiç kesim yapmıyoruz arkadaşlar. Kesimleri ön yüzden yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Kenar ilmeğimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenar haroşam olan 7 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın 7 düz ilmeğimi ördüm. Burada bakın bir tane ters ilmeğim var. Bu ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu bizim kesim ilmeğimiz. Bakın bu bizim kesim ilmeğimiz. Ön yüzde kesimleri yapıyoruz. Arka yüzde yapmıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Çok kolay, inanın hanımlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız bunu kesinlikle kolaylıkla yapabilir. Elimden geldiğince en ince detaylarına kadar anlatmaya çalışıyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı bakın. Burada benim 2, 4, 6, 2, 2, 4, 6, 7, 9 ilmeğim kalması gerekiyor, pardon. Şimdi 9 ilmeğim neden kalması gerekiyor? Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Ön yüzde kesim yapıyoruz. 9 ilmek diye o yüzden gösterdim. Ön yüzde 9 ilmekten kesiyoruz. Bakın şu hemen burada düz ilmeğimi ördüm. Bakın son düz ilmeğimi ördüm. Buraya 8. ilmeğe gelince bakın buradan sayalım. 2, 4, 6, 8. Bu 8. ilmeği ters örüyorum. Ve haroşalarıma devam ediyorum tekrar. Kol altı bandımızı da başlamış olduk. Evet, şimdi bir kesim yapmıştık arkadaşlar ön yüzden. Şimdi ikinci kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 2, 4, 6, 7 kenar patım olan 7 düz ilmeğimi ördüm. Bakın burada bir düz ilmek var. Bu düz ilmeğin yanına bir tane daha düz ilmek alıyorum. İkisini bir ördüm. Şimdi bakın burada ikinci kesimi de yaptık. Şimdi aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 9 ilmeğim kalana kadar öreceğim arkadaşlar. Düz olarak. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 2 ilmeğimiz daha var. 1, 2. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim var. Bakın arkadaşlar. Bizim burada düz ilmeğimiz var. Burada ilmeğimizin şöyle yönünü çeviriyoruz bakın. İçeriden dışarı doğru bu 2 ilmeği birlikte ördük. Burada da bir kesim yapmış olduk. Hemen kenardaki 7 kenar patımızı örüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar kenar patını örerken bir de ilik evi açacağız. 2 tane düz ördüm bakın. Hemen burada bakın şöyle bir kez doluyorum. Son ilik evimizi açacağız arkadaşlar burada. Hemen 2 ilmeği birlikte ördüm. Buradaki 3 ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3. Yeleğimizin son ilik evinde açmış olduk bu arada. Hem burada kesimimizi yaptık hem de iliğimizi açtık. Evet, şimdi arka yüzündeyiz tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1, 2, 3, 4. Doladığım ilmeği de düz örüyorum. 5, 6 ve 7. 7 kenar patımı yaptıktan sonra sevgili hanımlar burada bakın bir tane ters ilmeğim var. Burada kesim yaptığımız ilmek.
Bir tane ters örüyorum. Sıra sonuna yine 9 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 8 ilmek kalana kadar, hep 9 diyorum. Arka yüzde, çünkü düz ilmek üzerinden kesim yaptığımız için 8. ilmeği ters örüyoruz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 7 ve 8, bak. 8. ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi yine kenar patlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet sevgili hanımlar. Şimdi döndüm. Üçüncü kez kesim yapacağız. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Videoyu uzatmayalım. Daha sonra ben kesimleri tamamlayayım. Üst kısmını yine birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 haroşamı yaptım. Bakın yine burada kesim yaptığım ilmeğim, düz ve ters ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Yine son 8 ilmeğe kadar, 9 ilmeğe kadar ön yüzden sevgili hanımlar örüyoruz. Düz olarak. İki, 4, 6, 8, 9, 2 ilmeğimiz daha var. 1, 2. Şimdi bakın belli zaten kesim yapacağımız yer. Düz ilmeğin hemen öndeki ters ilmek ve düz ilmeğimiz. Hemen burada yönlerini çeviriyoruz bakın. 2 ilmeği birlikte kestik. Bakın 3. kez kesim yapmış olduk. Şimdi 7 kenar bandımızı yapalım. Evet, şimdi arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine 7 kenar bandımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 2, 4, 6, 7 kenar bandını yaptım. Bir ters ilmek yapıyorum. Bu bizim ön yüzde kesim yaptığımız ilmek. Şimdi yine sıra sonuna kadar 8. ilmeğe kadar sıra sonunda düz örgülere devam edelim. Evet, şimdi sayalım. 2, 4, 6, 7, 8. 8, 2 tane daha var. Şöyle bakın, arka yüzündeyiz. 2, 4, 6, 8. Şu 8. ilmeği ters örüyoruz. Yine 7 düz ilmeklerimizi örüyoruz. Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Şimdi burada nasıl kol kestiysek sevgili hanımlar, kol ve ön, aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın şurada ortadaki düz ilmeklerimizi hemen bir sayalım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şu düz ilmeklerin hemen önünden şuradaki ilmekler 13 ilmek arkadaşlar. Ortada bir ilmek kalana kadar, hemen burada bir ilmek kalana kadar aynı şekilde kesimimizi yapalım. Sonra sevgili hanımlar, şurada nasıl yapıyoruz bu birleştirmeyi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın kesimimi yaptım. Yakamız bakın şöyle düğme deliğimizden itibaren şuradan almıştık. Yakamızı da ayırdık, oyuldu. Kolumuz da oyuldu arkadaşlar, bakın şöyle. Şimdi burada bir tek ilmeğimiz kalıncaya kadar keselim demiştim. Şimdi burada sevgili hanımlar hemen artık kesme işlemimiz son bir kez burada yapıyoruz ortada. Artık kesme işlemimiz yok, sayarak da ilmeklerimiz 15 ilmeğimiz kalacak. 15 ilmekle de yeleğimizin uzun bölümünü tamamlayacağız. Bakın 2, 4, 6, 7 kenar patımı ördüm. Şimdi burada kesim yaptığım ilmeklerim var. Bakın burada bir tane ilmeğim var. Bir düz ilmek burada, bir düz ilmek burada. Ortadaki de arkadan ve önden düz giden ilmek. Bu 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Bakın. 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm.
2, 4, 6, 8. Şimdi ilmeklerimi sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet, bu 15 ilmeğimizde sevgili hanımlar şu şekilde şurayı 14 sıra düz ilmek yapıyoruz. Bakın hemen birleştirmeden sonra şimdi arkadan da düz örgümüzü yapacağız. Daha sonra sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra haroşa örgü yapacağız. Yeleğimizin diğer kanadı da bitmiş olacak. Şimdi 14 sıra olaraktan yeleğimizin kol kısmını üst omuz kısmını yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Buradan itibaren sevgili hanımlar bakın şöyle hemen buradan itibaren 15 haroşa sırası oluncaya kadar tekrar göstereyim. Hemen bakın şuranın üzerinden itibaren bakın şu birleştirmenin üzerinden itibaren 1, 2, 3, 4 diye saydık ya şu uzunluk 14 sıra oluncaya kadar yapalım ve yeleğimizin diğer cephesini bitirip arkayı gösterelim. Arkada çok kolay hanımlar. Arkada burada önde ve kolda nasıl yaka kesim yaptıysak arkada da yanlardan aynı şekilde kesim yapacağız. O kadar kolay. Şimdi hemen şu uzunluk bölümünü tamamlayalım. Evet arkadaşlar yeleğimizin 2 dilimi de bitmiş oldu. Hemen burada sizlere söylemiş olduğum 14 sıra haroşamı da yaptım bakın. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi önlerimiz bitti arkadaşlar. Ben sizlere bu yaka ve kol kesimini gösterirken arkadaşlar burada ve burada nasıl ilmek ters ilmek koydum pardon düz ilmek koydum onlarla kestim. Şimdi arkada aynı buradaki yaptığımız kesim gibi olacak arkadaşlar. Arkası da 9 ilmek. Şurada biz 9 ilmek kestik. 10. ile de 3'ünü bir topladık. 9 ilmek keseceğiz burada arkadaşlar. Hemen diğer parçamı hemen göstereyim. Evet şöyle arkamı ayarladım bakın arkadaşlar. Önlerimiz bitti. Modelimizi size anlattığım için ben arkayı da hazırladım arkadaşlar. Şöyle açılabilen harika bir model olduğunu size zaten göstermiştim. Gerçekten nefis bir model sevgili hanımlar. Bu modeli kaçırmayın diyorum. Yeleğimizin modeli de her şeyi de çok güzel. Şimdi şöyle şunlar 24 tane de burada ajurumuz var arkadaşlar. Önlerde de size göstermiştim. Burada kol kesimlerinde de şurada nasıl kesim yaptıysam arkadaşlar 7 ilmek haroşamı kenar haroşamı ördüm. Önüne bir tane düz ilmek koymuştuk. O düz ilmekle hemen burada kesim yapmıştık. Burada da aynı şekilde son düğme deliğimizi açtık. Sevgili hanımlar burada da 7 haroşadan sonra önüne bir düz ilmek koyarak kesimleri yaptık. Ortayı haroşa yaptık. Yine aynı şekilde 9 ilmek burada 9 ilmek kesinceye oluncaya kadar haroşa örgülere devam edeceğiz. Arada arkamızda da şu arası yine haroşa örgü olacak. Daha sonra hemen şu üst bölümünü sizlere tekrar göstereceğim. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Yine uzatmayalım videomuzu. Video ne kadar uzarsa insanlar sıkılıyorlar arkadaşlar. Evet şimdi burada bakın sağda ve solda ne yapacağız? Koltuk kesimi yapacağız arkadaşlar. Hemen burada. Burada 7 haroşa koyacağım. Burada da 7 haroşa koyacağım. Önünde bir düz ilmeğimiz olacak. Arkasından 8. ilmeğimiz önden düz. Arkadan ters olacak. Ortası haroşa olacak. 9 ilmek kesinceye kadar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 7 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 2, 4, 6, 7. 7 tane düz ilmeğimi ördüm. Bu bizim kenar patımız arkadaşlar. Burada bakın 2 tane düz ilmeğim var.
İkisini birlikte ördüm. Şimdi bu düz ilmekle her zaman kesim yapacağız. 7 haroşamızı yapacağız. Bu düz ilmekle her zaman yanındaki ilmeği ön yüzden, arka yüzden kesim yapmıyoruz. Ön yüzden kesiyoruz. Şimdi tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonda 9 ilmek kalana kadar tüm ilmekleri, aradaki tüm ilmekleri düz olarak örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonda 9 tane ilmeğimiz kaldı. Bu da diğer kenar bandımız. 2, 4, 6, 7 bu bizim kenar haroşamız. 2 ilmek var bakın burada. Şimdi bu iki ilmeğimizi içeriden dışarı doğru şu şekilde düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi kenardaki 7 haroşamızı yapalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, koltuk kesimlerini de bir sıra bir tane kesim yapmış olduk. Şimdi arka yüzden devam edeceğiz. Arka yüzde kesimimiz yok arkadaşlar. Ön yüzden kesiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 2, 4, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmeği ters örüyorum. Yine aradaki tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi kopardım arkadaşlar bir yumaktan. Ne kadar çıkacak diye ölçmek için. Diğer modelim bittiğinde ipi koparmıştım. Hemen şöyle düğüm içeride kalsın. Evet, burada da yine tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Sonda 8 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim arkadaşlar arkadan da. Evet, şimdi 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı bakın. 8. ilmeğimi ters örüyorum. Kenar patlarımın 7 tanesini düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenar patlarımda 7 tane ördüm. Evet sevgili hanımlar, bir kesim yapmış olduk. Bu şekilde yine kesimlerimiz öndeki yaptığımız kesimler gibi devam edecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenar patlarımı ördüm. 7 kenar patımı bakın. Şimdi burada düz ilmeğim var. Ne yapıyorum? 2 ilmeği birlikte düz ilmek ve yanındaki ilmeği aldım. İkisini bir kestim. Burada bakın ikinci kesimi de yapmış olduk. Hemen tüm ilmeklerimi, aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda hemen burada sevgili hanımlar 8. ilmeğimiz, düz ilmeğimiz var. Bakın buradaki düz ilmek ve yanındaki ters ilmek kılıncaya kadar bu ortadaki ilmeklerin hepsini düz olarak örelim. Evet, sıra sonuna da geldim. Bakın kesim yapacağım yere geldiğimizde belli oluyor. Burada bir düz ilmek var arkadaşlar. Yanında ters ilmek var. Kesim yapacağımızı buradaki düz ilmeği gördüğümüz zaman anlıyoruz. İlmeklerin şöyle yönünü çevirip içeriden dışarı 2 ilmeğimi birlikte kestim. Şimdi 2 koltuk kenarında bir buradan yine eksiltme yaptık arkadaşlar. Bu şekilde kesimlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. 9 ilmek sağdan, 9 ilmek de soldan keseceğiz. Ondan sonra kesimi bitireceğiz. Buradan bakın bu düz ilmeklere 9 ilmek buradan, 9 ilmek de buradan sadece ön yüzlerden keseceğiz. Arka yüzde öreceğiz. Bu düz ilmek arka yüzde ters ilmek olacak arkadaşlar. Onu karıştırmayın. Bu ilmek hep burada düz olarak görünecek. Arka yüzde ters öreceksiniz. Daha sonraki aradaki ilmeklerin hepsini haroşa örgü olarak öreceksiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edelim. Koltuk kesimimizi inşallah anlaşılır olmuştur. Zaten ön koltuğu, ön bedeni yaparken anlamışsınızdır. Bakın tekrar anlatayım. Burada 7 haroşadan sonra şöyle kaya sadece ön yüzden kesim yaparak 9 ilmek keseceğiz arkadaşlar. 9 ilmek kestikten buradan sağdan 9 ilmek de soldan kestikten sonra kesim işlemi bitecek. Haroşa örgülere devam edeceğiz yine.
Bu şekilde haroşa örgülerimiz kesim işlemi bittikten sonra da yine haroşa örgümüzü yapıp tamamlayıp aynı şurada gördüğünüz gibi tüm kesimleri bitirdikten sonra sevgili hanımlar hemen haroşa örgüyle devam edeceğiz. Tabi arkada böyle bir birleştirme olmayacak. Arada böyle haroşa örgü olacak arka yüzde. Evet, bu şekilde devam edelim hanımlar. Gerçekten mükemmel bir yelek elde edeceksiniz. Bu modeli ve deseni kaçırmayın diyorum hanımlar. Gerçekten mükemmel olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi ben arkayı tamamlayıp geliyorum. Omuz dikişlerini isterseniz tığ yapın arkadaşlar. İsterseniz de iğne ile yapın. Birleştirmesini yapın. Düğmelerimizi dikelim. Yeleğimizi tamamlayalım. Gelelim. Yeleğimizin yalnız arka yüzünde sevgili hanımlar şöyle en son bitişinde 17 burada 17 burada olacak. İlmek, yani şu şekil omuz birleştirmemiz şu şekilde, bakın 17 burada 17 burada dediğim o arkadaşlar, o şekilde bitireceksiniz, unutmayın. Evet, şimdi ben yeleğimi tamamlayıp arkayı tamamlayıp yeleğimin düğmelerini her şeyini tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bitmiş halini sizlere sunacağım. Evet arkadaşlar, arkayı ördük, şöyle göstereyim şuradan. Yanlarımı yeleklerimi de ekledim. Bakın arkasını bu şekilde yaptık. Önden de arkamızı bu şekilde, aynı size nasıl göstermiştim ön yüzde yaparken, bu şekilde arkamızı da ayarladım. Ön yüzde yaptığımız şekilde ön yüzde tek ilmeğe düşürüyorduk. Tek ilmeğe düşürmeden buradan haroşa örgülerle devam ettim. Aynı kol sayım, bakın buradaki kol sayım neyse arkadaki şu kol sayımız aynı, eşit sayıda arkadaşlar. 24 haroşayla 24 tane haroşa ilmek yaptık. 1 2 3 4 bu şekilde bitimine kadar 24 haroşa yaptık. Evet, şimdi kolumuzun hemen bir tarafına ben ekledim arkadaşlar. Daha önceki videomda göstermiştim ama bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın hiç dikişimiz belli değil arkadaşlar. Bakın sanki omuzlar devam ediyormuş gibi gözüküyor. Bunu nasıl yapıyorum? Hemen burada yine size göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkayı yaptıktan sonra, önü yaptıktan sonra bizim omuz birleşimlerinde 15 ilmeğimiz kaldı. 15 ilmeğimiz burada, 15 ilmeğimiz burada. Hemen diğer kolda da aynı şekilde arkadaşlar. Burada 15 ilmeğimiz vardı. 15 ilmekle ekledik. Aradaki ilmekleri de yaka kesimi için bıraktık. Şimdi burada diğer omuzumuzu hemen nasıl yapıyoruz göstereyim. Bakın yeleğin iç tarafı burası. Kanadımız iç tarafa gelecek. Her iki tarafta da birleştirme noktası iç tarafa gelecek, düzgün yeri. Hemen içinden şöyle arkadaşlar, bakın. Bu benim kesim yapıp geldiğim ilmek. Bak hemen şöyle gösteriyorum. Bu benim kesim yapıp geldiğim ilmek. Hemen şu yaka kısmında ilmek. Şimdi buradan sevgili hanımlar, bakın bir ilmeğim var burada. Bu şişimden bir ilmek aldım. Şimdi bir ilmek de bu şişimden alıyorum. Bakın. Bir ilmek de bu şişimden aldım. Ve ne yapıyorum? İlmeğimi buradan çıkarıyorum. Biraz zor gibi görünse de kesinlikle zor değil arkadaşlar. Ve üçünü birlikte, bakın. Şöyle 3 ilmeği birlikte topluyorum. Daha sonra bir ilmek, bakın çok kolay. Bir ilmek buradan. Hemen bir ilmek buradan alıyorum. Tığımın başını dolayıp bakın üçünü bir topluyorum. Çok kolay. Şöyle bir ilmek buradan. Bir ilmek buradan. 2 şişimden de birer ilmek alıyorum. 3 ilmeği tığımızın başını dolayıp 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Bu kadar kolay hanımlar. İnanın çok kolay. Sizlerin de yapabileceğini düşündüğüm güzel bir model. Evet, şimdi yine bakın bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek buradan, eşit bir şekilde her iki taraftan da ilmek alıyoruz. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan ve üçünü bir topluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keseceğiz arkadaşlar. Şöyle hazır, yani hiç atlama yapmamış gibi arka tarafta dikiş oluşacak. Evet, bakın kestik yeleğimizi, aynı size gösterdiğim gibi. Bakın şöyle arkadaşlar, aynen örgüye devam ediyormuş gibi bir omuzumuz var. Bakın hiçbir belirti yok. Bu şekilde keserseniz, omuzları yaparsanız bakın sıra sıra örülmüş gibi bir bütün gibi çıkıyor. Evet, ilikleyelim, yeleğimizi görelim şimdi. Evet hanımlar, bir yeleğin daha sonuna geldik.
Bakın harika bir yelek yaptık. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi desenimizi de uyguladım. Sizlere yine çok güzel bir bebek yeleği hazırladım. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Çok kolay bir yapımı var. Çok pratik bir yapımı var. Sizlere küçük tiyolara kadar da verdim. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle 3 düğmeli bir yelek yaptık. Sizler de sevgili hanımlar verdiğim ilmekler, bakın şöyle desenimizi önce bir göstereyim. Verdiğim ilmeklerle ince şiş kullanırsanız 0, 3 ve 6 aya kadar olabilecek bir yeleğimiz. 3,5 ve 4 numaralı şişlerle örerseniz sevgili hanımlar bu yeleğimizden aynı ilmek sayılarıyla 1,5-2 yaşa kadar 1-2 yaşa kadar olabilecek bir yelek hazırladık. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bakın çok şık ve güzel oldu. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir yelek oldu sevgili hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Yine bir bütün iş istiyorsunuz benden. Bütün bir yelekle sizlere geldim. Bakın gerçekten nefis bir görünüm. Bakın şöyle. Gerçekten harika oldu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın hemen. Arkamızda bir görelim şöyle. Arkasında bakın sizlerle burada 2 ilmek kesmiştik. 2 ilmek kesimini yaptık. Daha sonra ben 9 ilmek kestim. Buraya kadar geldim. Kesimi bıraktım ve üzerindeki haroşa örgülere devam ettim arkadaşlar. Buradaki kesim 9 sıralık bir kesim. Evet, şöyle arkası da bu şekilde hanımlar, bakın. Evet hanımlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videoların devamını istiyorsanız yorumlarda abla yelek modellerinin devamını istiyoruz diye yazarsanız çok sevinirim. Yorumlar daha da çoğalırsa çok memnun olacağım sevgili hanımlar. Hani sizlerden gelen güzel talepler, istekler beni çok mutlu ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. İpim bakın orta kalınlıkta bir ipti. Ben 3,5 milim şiş kullandım. Bu arada bir yelek ipinden bakın bu kadar ipim kaldı arkadaşlar. Bu kadar ipim kaldı. İpimiz kaç metrelikti? Hemen şundan göstereyim. Bu bütün bir ip, ayrı bir ip. 100 gramlık 330 metrelik bir ipti. Kalan ipimiz bu arkadaşlar. Tabi bunu 2,5 numarayla örerseniz, ben 3,5 numarayla ördüm. 2,5 numarayla daha farklı düşer. 3,5 numarayla daha farklı düşer. Bunu da bildirmek isterim. Elinizin hani sıklığı ve gevşekliği deriz biz. Ona göre daha farklı düşebilir. Son kez söyleyeyim hanımlar. Yeleğimiz 3 numarayla örülürse, 2,5'la örülürse 0, 3 ve 6 aya kadar olabilecek bir ilmek sayısıyla hazırladım. 3 ve 3,5 4 şiş numaralı şişlerle de yaparsanız 1 yaştan 2 yaşa kadar olabilecek bir bebek yeleği hazırladık sevgili hanımlar. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti sevgili hanımlar. Yine böyle çok şık ve güzel bir yelek hazırladığımı düşünüyorum. Bakın yanlarını da yine tığ yardımıyla dikiş yaptım. Siz nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapın arkadaşlar. Hemen şöyle bir yeleği açayım. Bir de açılımını görelim. Evet, yeleğimiz böyle açıldığı zaman da arkadaşlar şu şekilde dikişlerimiz, bakın bu şekilde yaptım. Şöyle açılımı da bu şekilde. Evet, şöyle bakın. Gerçekten model çok güzel hanımlar. Yani istediğiniz yerde kullanabileceğiniz, kendinize de yapabilirsiniz aynı modelli arkadaşlar. Çok güzel olur, harika olur. Umarım beğenmişsinizdir bu yapmış olduğumuz yeleğimizi. Evet arkadaşlar, bir yeleğin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Harika bir yelek olduğunu düşünüyorum. Sizler de yapmak isterseniz kesinlikle denemelisiniz diyorum. Çok kolay, bir günde yapabileceğiniz bir yelek hanımlar. Evet, bir yumakla bir günde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu kadar bir ipim kaldı. Gerçekten harika olduğunu düşünüyorum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sevgili hanımlar, henüz kanalıma abone olmadıysanız yorum ve beğenilerinizle kanalıma abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Yelek modellerinin devamı gelsin diyorsanız yorumlarda da belirtirseniz çok mutlu olurum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun diyorum ve kanalımda bin bir çeşit model var. Annemin örgülerinden, annemin örgü evinden sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar. Kanalımdaki bin bir çeşit örgü videolarını da ziyaret ederseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın.